Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle yine bir boyunluk çalışacağız. Şu an yarısını ördüm. Bugünkü videomuzda tığla fırfırlı boyunluk yapacağız. Bir önceki videomuzda şişle yapmıştık. Ee, Bunu çok fırfırlı yapmamıştım. Şişle olduğu için daha böyle boynuma sarsın diye daha az bir arttırma yapmıştım. İlk ördüğümüzü böyle yeşille çalışmıştık arkadaşlar. Alice'nin Angora ipiyle. Daha sonra ben yine kendime bu rengi de çok beğendiğim için içine de böyle sim kattım. Simli bir ip kattım. Lanosa'nın Parla ipi. İpin ismi Lanosa Parla. Bu şekilde sizler de farklı farklı ipler kullanarak böyle içerisine ışıl ışıl seviyorsanız pullar da katabilirsiniz. Bunun videosu bir önceki tarifte mevcut. Evet, bugünkü videomuzda da çok istendi. Tığla da örer misiniz diye çok istek oldu. O yüzden de tığla örmeyi sevenlere de yeniden böyle bol fırfırlı bir boyunluk çalışacağız. Tığla ördüğünüzde daha tok olduğu için böyle bol yaptım. Şişli biraz daha biliyorsunuz yumuşak oluyor. Daha böyle ince iplerle demek ki ince şişlerle örmek gerekiyor. Evet. Evet, bu arada bu boyunluğu takarken de buna takım olsun diye bu şekilde parmaksız eldiven çalıştım. Bunu da yine zaten son yeni videoların içinde bu da var. Bu şekilde onu böyle pembe çalışmıştım. Buralarını beyaz yapmıştım. Yani kırık beyaz ve burada fiyok çalışmıştım. Hatırlayan arkadaşlar bilirler. Bunu da yine videonun altına bırakacağım linkini. Oradan da tarif linkini bırakacağım. Oradan da kolayca yapabilirsiniz. Böyle uçları fırfırlı. Çok hoş oldu. İkisi takım olarak güzel olacaktır. Siz de sizin renklerde, canlı renklerde yapabilirsiniz. İp olarak ben bunda da yine Alize'nin Angora Gold kullanacağım. E, Çift kat yapacağız yine. Böyle yumuşak tirtikli bir ip olduğu için hoşuma gidiyor. Görsel olarak da hoş duruyor. Kış için böyle yumuşak. Buna bir yumak yetiyor arkadaşlar. Hem eldiven hem boyunluk çıkıyor. Şimdi hemen yapıma başlayalım. Ben böyle hazırladım. Önce size de nasıl yapıldığını anlatacağım. Daha sonra fırfıra geçeceğiz. Tığ olarak da 5 milim tığ. Şöyle 8 numara 5 milim tığla öreceğim yumuşak olması için. Eldivenleri de 6 milim 3,5'la ördüm eldiveni. Daha tok böyle şey dursun diye. Şimdi arkadaşlar ipimizi alalım. Bu artan ipim. Bir çift eldiven çıktı ve boyunluk. Bir de benim buradaki boyunluk kısmı yani şu uzun kısmı çok uzun yapmışım. Siz daha da kısa yapabilirsiniz. Tam çok rahat bir bağlanılıyor yani fiyonk oluyor. Öyle seviyorsanız 300 tane zincir çekeceksiniz. Veya 280 de olabilir. Evet, şimdi yapıma başlayalım. Dediğim gibi 300 tane zincir çekin. Şimdi ben göstermek için şöyle bir 10 tane çekeceğim. İpimizi sabitliyoruz. Şöyle kenara da alalım. Evet. Şimdi ben dediğim gibi göstermek için 10 zincir çekiyorum. Siz 300 zincir çekin veya 280 zincir çekin. Evet. Şimdi bu şekilde çekiyoruz. Daha sonra bir atlayıp ikinciye tığın üstüne alıyoruz, pardon. Tığın üstüne aldık.
Sıradakine şuraya yapalım. Sıradakine batıp çıkıyoruz. Şu an tığımda 3 tane ilmek var. Şöyle elinize tutarsanız bakın, çekerseniz daha rahat gidecektir. İlmek kaydırıyoruz. Tığım üstüne aldım. Sıradaki zincirin içine batıp çıkıyoruz. Ve 2 taneyi bakın şöyle alttan doğru çektiğini tutuyorum. Ve ilmek kaydırıyorum. Tekrar aynı tığım üstüne aldım. Sıradaki zincire batıp çıkıyorum. Ve içinden geçiriyorum. 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet, sıranın sonuna kadar hep tığın üstüne alıyoruz. Zincire batıp çıkıp bu 2 ilmeğin içinden geçiyoruz. Yapacağımız işlem sadece bu. Tığın üstüne al, batıp çıkıp ilmek kaydır. Şöyle elinize tuttuğunuzda rahat giriyor. Direkt hani yaptığınızda mesela şöyle zor oluyor. Bakın zor oluyor. Ben bunu yaparken şöyle tutuyorum, çekiyorum aşağıya doğru. İçinden geçiriyorum. Birinci sıramız bu şekilde. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine aynı yapacağız ama arkadaki tek kattan öreceğiz. Tığım üstüne aldım. Buraya değil, normal ilmeği değil. Şöyle çeviriyoruz. Şurada başaklar var. Bunun arkadaki tek kata battım. İçinden geçirdim. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğimi arkadaki kata batıp şöyle tutuyorum. İçinden geçirdim. Bu şekilde toplam 4 sıra öreceğiz. 4 sırada bitiyor. Böyle kalın tığ tercih ettim. Böyle yumuşak olsun diye doku olarak. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra dönüşlerimiz yine aynı. Hep bir zincirle geriye dönüyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Dönüyorum. Tığımın üstüne aldım. Yine arkadaki tek kata batıyoruz. İlmek kaydır. Bu şekilde arkadaşlar. İnce kısmı böyle gidip geleceğiz. 4 sıra öreceğiz. Şimdi bunu gösterdik. Fırfır kısmına geldi. Boyun kısmına. Tam ortayı buluyoruz. Şöyle iki tarafı, iki ucu katlayıp şöyle katlayalım. Bu arada uçları da tekrar bir araya topladım. Şöyle büzdüm. İsterseniz buraya püskül yapabilirsiniz. Pompon yapabilirsiniz. Ben böyle bıraktım. Zaten çok hareketli. Fırfırlı. Şimdi böyle ikiye katlıyoruz boyunluğumuzu. Tam ortayı buluyoruz. Evet, tam ortayı bulduk. Şimdi burayı ölçelim. Benimki 20 santim arkadaşlar. Şimdi yani yarısı 20. Diğer yarıyla 40 santim olacak. O şişle yaptığımızda aynıydı. 40 toplamı 40 santimdi. Şimdi bu 40 santimin ilmek çıkardığımızda 30 tane. Burası 30, öbür taraf. Toplam şöyle yani ortayı bulduktan sonra şöyle ben daha önce yaptığım için burada belli. Şimdi siz ortayı bulduktan sonra
30 tane ilmek, 30 ilmek sayın veya 20 santim ölçün. İşaretleyici koyun. Şöyle. Tekrar ortadan 20 bulduk. Bu tarafa da yine 20 santim. Burası da 20 santim. 40 santim. İlmek olarak şu an ben 60 tane, toplam 60 ilmek ayarladım benimkini. Bizim dediğim gibi santim önemli daha çok. Çünkü iplerimizden farklı olabilir. İpiniz ince olabilir. Daha kalın olabilir. O zaman da santimi değişir. Sizin yapacağınız toplam 40 santimi ayarlamak. Ondan sonra o aradaki ilmek sayısını kendinize göre yapacaksınız. Şimdi buraya bulduk. İp takıyoruz şimdi. Fırfırına geçeceğiz. İpimizi sabitliyoruz. Hemen işaretlediğim yerin hizasından batıyorum. Şöyle. İki zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Tığım üstüne aldım. İkili trabzan yapıyoruz burada. Sıradaki ilmeği normal batıyoruz içine. 2 defa da çıkıyoruz. Aynı boşluğa tekrar 1-2 defa da. Yani çift yaptık. Tığım üstüne aldım. Sıradaki de yine çift yapıyorum. ...60 tane ilmeğimize hepsine çift batacağız. 120 ilmeğimiz olacak. Daha sonra. Evet, bu şekilde hepsine çift batalım. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Şimdi 2 zincir çekip dönüyoruz. Tığım üstüne aldım. Hemen şuradan ilmeğin arasından geçiyorum. Yine ikili trabzan. Tekrar tığın üstüne aldım. Sıradaki boşluktan geçiyorum. Tekrar aynı yere bir daha yapıyoruz. Burada arttırmış oluyoruz. Çift yaptık. Tekrar yanındakine batıp çıkıyoruz. 3 tane 3 ilmeğe içeriden geçerek yaptık. Ortadakini arttırmış olduk. Tekrar tığım üstüne aldım. Şimdi arkadan öreceğiz. Tığımızı, sıradaki ilmeğimiz bu. Arkadan şöyle giriyorum. Bunu 5 tane 5 ilmeğe bu şekilde tek batıyoruz. Bu bir. Sıradakine bakın, girdim. Çıktım. 2. 3. 4. Ve 5. Şimdi önden yapacağız. Sıradakine bu bir. Sıradakine yine 2. İkinciye tekrar yapıyoruz. Aynı yere bir daha ikili trabzan.
Burada arttırdık. Ve 3. Şimdi arkadan sıradaki burası tığ arkadan geçiriyorum. Bunu 5 defa yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 3 ilmeği önden öreceğiz. Ortadakini arttıracağız. Bu 1. İkinciye 2 tane yapıyoruz. Tekrar çift yaptık. Burada arttırdık. Sıradakine 1. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Bunlar 5 tane. Burası 3. Ortadakine çift batıyoruz. Evet, ikinci sıramızı tamamladık arkadaşlar. Sıra sonunda düz taraftan burada 3 ilmeği yapıyorduk. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Hepsini aynı ördüm. Terse geçmedim. Yine 2 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi buradaki bütün ilmeklere arkadan öreceğiz. Şöyle tığımızı arkadan geçirip arttırma yapmadan hepsine bir tane ikili trabzan. Burası son olduğu için fazla ilmek kaldı. O yüzden burayı saymadan şimdi hepsine tek batıyorum. Evet. Şimdi öne geçiyoruz. Önden öreceğiz. Tığım üstüne aldım. Burada 5 tane ilmek var. Önden 5. Yine ortaya gelen ilmeği çift batacağız. 2 tane tek, çift, 2 tane tek. Şöyle tığımı içeriden geçirdim. Bu 1. 2 tane tek. Ortadakine çift batalım. Aynı yere bir daha ve arttırmış olduk. Tekrar 2 tane tek. Evet. Tekrar burası 4 tane. 4 tane arkadan, tığımı arkadan alıyorum. Bir, iki, üç ve 4 tane arkadan ördük. Tekrar şimdi öne geldik. 2 tane tek batıyoruz. Ortadakine şu üçüncüye çift batıyoruz. Aynı yere bir daha. Burada bir tane arttırdık. Tekrar 2 tane tek. Tekrar
4 tane arkadan örüyoruz. Evet, bu sıramızda bu şekilde örneğimizi kurduk. Yine düz kısma geldik. 5 tane ilmek var. 2 taneye tek batıyoruz. Üçüncüye çift. Tekrar battık. Arttırdık. Tekrar 2 tane tek. Evet. Örneğimizi kurduk. Üçüncü sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar aynı yapalım. Tekrar yapalım. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Toplam 3 sıra örmüş olduk. Şimdi en son ilmek kaydırarak bitireceğiz. Döndük ve ilk ilmeğe batarak ilmek kaydırıyorum. İsteyenler yapmayı da bilir. Daha böyle güzel, hoş görünüyor bence. Bilmeyenler için bir daha gösterelim. İlmeğimize batıp çıkıp içinden geçiriyoruz. Bunu da yapalım sıra sonuna kadar. Ve bitirmiş olalım. Bakın daha böyle güzel, muntazam duruyor. Görünüş olarak. Evet, tığ işi fırfırlı boyunluğumuzu bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Farklı renklerle, farklı iplerle de çok çeşitli, değişik renk yapabilirsiniz. Böyle boynunuzdan geçip buraya bağlayacaksınız. Eldivenlerimize bu şekilde takım yaptım. Sizler de değişik şekillerde yapabilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın canlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Daha kanalımız daha da büyüsün. Evet. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.